Evet değerli dostlar, hepimize keyifli bir yayından öncelikle merhabalar demek istiyoruz. Bugün Kafamda Bişey Var, Muhabbet Canlıları programımızın ilk yayınında sizlerle birlikte olacağız. Çok da keyifli bir sohbet ediyor olacağız değerli dostlar. Kazakistan, İskoçya ve Türkiye'den katılımı sağlıyor olacağız bu programa. İlk yayınımız olduğu için çok heyecan duyuyoruz açıkçası YouTube üzerinde. Umarım keyifli bir yayını birlikte deneyimliyor olacağız. Umarım keyifli bilgileri de bilgi dağarcığımıza her zaman olduğu gibi katıyor olacağız değerli dostlar. Değerli hocam, İstanbul'dasın, ben Kazakistan'da, bugün misafirimiz de İskoçya'dan katılacak. Çok enteresan bir noktada olacağız diye düşünüyorum. Ne dersin? Valla o kadar uluslararası bir hale gelmeye başladı ki yaptığımız mesele. Kimlerin nerede olduğundan çok hep beraber nerede olursak olalım bütün bu meseleleri aşıp birlikte olmaya devam etmenin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum bu meselenin içerisinde. Evet sen Kazakistan'dasın. Bu hafta herhalde İstanbul'da bir Kazakistan tadına bürünecek gibi böyle bir haberler var. Hani oradan bize bir enerji mi yolluyorsun? Ne yapıyorsun? Hani siz de donun orada falan diye. Böyle bir durum oluştu İstanbul'da da. Hı hı. Bakalım bekliyoruz. Tabii ben de YouTube'da ilk yayınımız hani tabii zaman içerisinde çok güzel konseptlerle bu meselenin daha da büyüyeceğine, farklı noktalara gideceğine inanıyorum. O nedenden ötürü de ben de heyecanlıyım. Instagram yayınlarına alışmıştık ancak bu çok daha farklı bir konsept. Kendi kanalımızda arkadaşlarımızı, değerli profesyonelleri misafir etmenin keyfini yaşıyorum. Bu daha güzel oluyor bence. Neler verebileceğimizle ilgili bugün çok farklı hediyeler de vereceğiz diye düşünüyorum arkadaşlarımıza. Güzel haberler vereceğiz. Çünkü Mehmet Eren Göktürk Turunç çıktığı zaman hep bir söyleyecek sözü vardır. Hep söyleyecek yeni bir şey vardır. İşte o yeni şeylerden bir tanesini bugün sizlerle paylaşacağız. Ancak tabii ki hediyesiz gelmeyiz, konusuz gelmeyiz yaptığımız işlerde. Bugün de bir konuyla birlikte olacağız. Biraz da eğleneceğiz. Hani artık o ben bu arada biliyorsun bu hafta yani yeniden sahnelere döndüm. Görmüşsündür Evet. Instagram'da işlerde. Çok mutluyum açıkçası. Kamptaydım bu hafta. Yani bir rahatlamış hissediyorum kendimi. Yeniden insanlarla göz göze bakmanın bir keyfini yaşadım açıkçası. Valla açıkçası ben de onu çok özledim abi. Yani hani ekrandan olsun, görüntülü konuşma olsun falan, tamam, bunlar güzel şeyler. Teknolojiyi kullanmak ama hiçbir şey gerçekten bir eğitimin tadını vermiyor. Ve hani hep birlikte yaşadığımız o sinerjinin tadını vermiyor diyebilirim. Ya doğru söylüyorsun. Bu hafta ben hem de e, kariyer üstü bir kamptaydım. Yani apprentice kariyeri üzeri lider arkadaşlarla birlikteydik. Lider yolculuğunda belirli başarıları kazanmış arkadaşlarımızla sevgili Murat Dal ve Dişat Dal'ın kampındaydık. Bugün de konumuz liderlik olduğu için liderliği konuşacağız hep beraber. Evet. Bana da iyi geldi ya. Hani Süper. Abi vallahi iyi geldi. liderlik tabii güzel bir konu. Hani bugün değerli misafirimiz Robert'la da bu konu üstüne hep Hı istişare hı. edeceğiz ama özellikle bazı noktalarda baktığımız zaman hani birine lider demek için ya da birini lider kabul etmek için ne tarz şeylere ihtiyacımız var? Hep bunları tartışıyor olacağız, değil mi? Evet. Öncelikle çok acil birine lider demek için biliyorsun öncelikle bir kol saatine ihtiyaç oluyor. Değil mi? Duvar Hani saatini koluna taktığın zaman lider oluyorsun, değil mi abi? yani kol saati önemli diye düşünüyorum ben. Şaka bir yana e, tabii ki hani liderlik için gerçekten birçok nosyona ihtiyaç var. Hani liderlik öyle kendi kendine olan bir mesele değil. Zaman içerisinde e, neye ihtiyaç olduğunu insan aslında kendi özelliklerine göre belirliyor. Ancak bir lider tanımı yapmak gerekirse hangi sektörde olursa olsun, ister network marketing yapın, ister doğrudan satış yapın, ister bir şirkette yönetici olarak bir ekibin kontrolünü elinizde tutun. Çünkü artık hani platform olarak
public'e açılmış bir platformda konuştuğumuz için bizi birçok sektörden insan dinleyecek. Bu anlamda baktığın zaman o liderin kendini çok iyi tanıması gerekiyor bence bir insanın liderleşebilmesi için. Tabii. Önceliğin ben o noktada olduğunu düşünüyorum. Yani kendini tanımaya başladığın noktadan sonra eksiklerini görmeye başlıyorsun. Evet, yani işi öğrenebilirsin, çok da iyi öğrenebilirsin, ürünleri iyi bilebilirsin, sistemleri iyi bilebilirsin, birçok şeyi iyi bilebilirsin ama takip edilmek başka şeyler gerektiriyor. Bir kendine dürüst olman gerekiyor ilk önce. Ben gerçekten beni takip eder miydim? Hani kariyer bağımsız ya da zaman bağımsız söylüyorum daha doğrusu. Takip edilmek. Bir de galiba şey var Göktürk abi, seninle geçen de konuştuğumuz konu çok enteresan bir konuydu. Özellikle tabii burada dostlar da network marketing sektöründe iştigal ettiği için ağırlıklı olarak her sektörden var ama hani network marketingte liderleşiyoruz vesaire, kariyer alıyoruz ama sanki biraz da yalnızlaşıyoruz gibi. Yani sadece sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız kalmıyor gibi geliyor bana. Ne dersin? Ben bir su koyayım önce kendime. Bak, bu dertlendirdin beni şimdi. Yayında suyla idare ediyoruz bu meseleyi ama şöyle söyleyeyim. Hani işle özel hayat o kadar birbirinin içine girmesine izin verdiğimiz noktadan itibaren hani kişi hayatının her anını işiyle geçirmeye başlarsa hakikaten o yalnızlaşma başlıyor. Çünkü etrafında başka konularla ilgilenen insanlar artık onunla ilgilenmemeye başlıyorlar ve çevresindeki insanlar sadece sektöründen kişiler haline alıyor. Yani akşam 9'da da liderlerini konuşuyorsun, akşam 11'de de liderlerini konuşuyorsun, gece 2'de de liderlerini konuşuyorsun. Hiç dışarıdan seninle hiç iş konuşmayacak arkadaşın kalmıyor. Diğerleri de ekibin olduğu için arkadaşın kalmıyor doğal olarak. Bu da bazı şeyleri insanların unutmasına yol açıyor. Yani yalnızlaşma meselesi sen lider kaldıkça, CEO yaptıkça, insanları yönettikçe etrafında birileri var. Ancak bunları yapmadığın anda bir büyük boşluğa düşme şansı oluşuyor insanların. Ben de bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir liderin en önemli özelliklerinden birincisi bence hep onu söylüyorum, insan olmak. Yani insani özelliklerini, motivasyonunu, şefkatini, sevgisini, en önemlisi birazdan konuşacağız. Robert'ı almadan önce mi sonra mı bilmiyorum ama empati yeteneğini kaybetmemesi gerekiyor. O yalnızlaşma meselesi, empatiyi kaybettiğince sence ne oluyor? Yani empatiyi kaybedince nereye dönüşüyor hocam? Empatiyi kaybettiğimizde aslına bakarsan hani reel olarak herkese menfaatçi yaklaşmaya başlıyoruz diyebiliriz. Menfaatlerimiz doğrultusunda iletişim kurmaya başlıyoruz ve bu gerçekten çok tehlikeli bir durum. Aslında zehir gibi, hani zamanla kendini çok ciddi hissettirmeye başlıyor. Bunu böyle ilk başlarda anlayamıyorsun. Hani bir zehiri vücuduna aldığın zaman, hani yılan zehri falan tamam hemen etki ediyor ama bazı zehirler var çok uzun zamanda etki ediyor ya. Bu da ruhumuza işleyen zehirlerden bir tanesi. Bir yerden sonra yürüyen dolarlar, eurolar görmeye başlıyoruz aslında etrafta. Ve insanları hani insan olarak değil de acaba bundan kaç dolar çıkar olarak diye düşünmeye başlıyoruz. Tabii bir menfaatçi bir yaklaşım ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman da ne oluyor? En yakın insanlarımız bile, hatta bazen ailemiz bile bizden uzaklaşmaya başlıyor. Ondan sonra da diyoruz ki şöyle bir savunma mekanizması geliştiriyoruz. Ben çok güzel anlattım, ben her şeyde çok iyiyim, ben derken ortada bir sürü ben var ama biz yok. Evet. Ben işte son sevgili Murat'la Dilşat'ın kampında bu konudan bahsettim çok. Yani insanın 7 katlı yapısını işledim. Artık network'e transpoze ettim Mehmet. Çok güzel oluyor. Değil mi? Yani eski o ezoterik yapıyla değil de gerçekten network üzerinde arkadaşlar da bu konuyu işlerken çok keyif alıyoruz. Şimdi orada da dediğin gibi hani karşıdaki kişinin durumunu, pozisyonunu, empati yeteneğiyle görmemeye başladığın zaman kişi duygularında mı, kişi zihninde mi, kişi şu an başka bir acı mı çekiyor, hiçbir tanesini görmemeye başlıyoruz. Demin şakasını yaptığımız gibi işte hani saatin boyu büyüdükçe yalnızlık büyüyor. Hani
Tabii. Mesela kriteri saatten alıyorum. Aynen, ben de saatten alıyorum abi. İşte hani bileğine taktığın saat şöyleyse ha diyorum bu daha tamam orta seviye lider. Saat buraya doğru çıkarsa ha diyorum tamam bu artık yalnız, yapayalnız üst seviye bir lider. Yani saatlerden sen benden daha iyi anlıyorsun. Tabii ben sadece bandana takıyorum. Saate cep telefonundan bakıyorum. Ağır geliyor. Ben Evet. saatlerden kurtulalı uzun yıllar oldu. E, Ya işte milimetreleri var abi. 30 milimetreden başlıyor erkek saatleri. İşte bileğinin kalınlığına göre 55, 60, 65 milimetreye kadar gidiyor ama senin bileğin örnek veriyorum 30 milimetreyi kaldıracakken 60 milimetrelik saati taktığında çok büyük lider oluyorsun. Anladım. Bu arada sevgili kamera Anıl'ı da gördüm. Hoş Evet, geldin Ümit hocam. hocam da buradaydı. Hocamız da burada. Gülsemini gördüm. Yani ben çünkü ekrandan, Zoom'dan göremiyorum. Sen belki oradan daha iyi görüyorsundur. Gelen bütün Ben bütün arkadaşlar yorumları görüyorum abi. Her taraf emoji kaynıyor şu anda. anladım. Demek ki iyi gidiyoruz. Emojiler çoksa öyleymiş. Benim genç bir yeğenim var bu tarz işlerde Hı. uzman. Abi dedi yorumları takip edeceksen şöyle göz ucuyla bak, emojiler çoksa dedi yayın iyi gidiyordur dedi. O da böyle fenomen bir tiptir. Sıpa. Hani kaç yaşında? 16-17 yaşında. Böyle bilgisayar oyunlarını falan filan sürekli canlı yayınlar açıyor. Keyifli gidiyor demek ki. Tamam. Yine İsmail'i gördüm. Sevgili Kenan Özaydın, One More International Diamond Master lideri, en üst liderimiz de burada. Ona da çok sevgilerimi iletiyorum. Yani görebildiklerim, benim sen daha fazla görüyorsun Evet. tabii oradan. İsmail demiş ki Taksim Meydanı'ndaki saati takacağım koluma. O zaman sen uzayda lider olursun İsmail diyorum ben. Dünyada kalmazsın çünkü onu başarırsan zaten muhteşem bir lider olursun ama dikkat et onu başardığın gün yapayalnız kalırsın. Gerçekten liderlik biraz yalnız kalmak demek ama yani bu yalnız kalmanın da şeyi var abi yani tabii ki de dağın tepesine herkes çıkamaz Hı hı. nihayetinde. Bu Yani bir bugün başarı hikayesi. aynen yani Everest'te Himalaya'nın tepesine tırmanabilen sayılı dağcı var. Ve hani zirveye geldiğinde yalnızlaşırsın. Ama bu yalnızlık başarının getirdiği yalnızlık olmalı. İnsanlardan uzaklaşmanın getirdiği yalnızlık olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi hep Ya Robert'la evet, bunları konuşacağız. evet. Şimdi aslında ben şöyle bir söyleyeceğim. Kendini yani biraz evvel incelemiştim, bakmıştım. Bunun bir eğitimini vermiştim geçen bir Zoom'da. Duygusal zeka ile ilgili çalışmıştık. Yani bir liderdeki duygusal zeka nasıl olmalıdır üzerine yaptığımız e, bir çalışmanın içerisinde oradaki en önemli şeylerden bir tanesi demin konuştuğumuz gibi empati yeteneği liderde, ikincisi de en önemlisi olan kendini kontrol yeteneği. Yani liderin kendini kontrol edebilmesi her açıdan, sinir açısından, anlayış açısından, karşı tarafa davranış modelleri açısından kendini ciddi anlamda kontrol edebilmesi gerekiyor bir liderin. Asıl mesele biraz burada çıkıyor. Çünkü sen de ben de biliyorsun pek çok sektörden lider arkadaşlarla daha yalnızken de konuşma, sohbet etme şansı buluyoruz. Kontrol konusunda çoğu kişinin zorlandığını görüyorum. Çünkü bu onları çok yıpratıyor. Hani kontrol etmeye çalıştıkça kendilerini, eğer bu insani özellikler azalmaya başlarsa bir liderde kontrol yeteneği de azalmaya başlıyor ve bir süre sonra birkaç arkadaşla konuşmuştum. Şöyle şeyler, bu tükenmişlik sendromları vesaire başlıyor liderlerde. Çünkü hem kendini kontrolde zorlanıyor, hem empati kuramıyor. Bu sefer boşluğa düşme meselesi başlıyor. Onu para da kurtardı o mesele. Tabii. Bunları da yaşa. Sen ne düşünüyorsun? Yani kendini kontrolle ilgili bir liderin ekibini doğru lead edebilmesi için kontrol sence nasıl bir nosyon? Kontrol enteresan bir nosyon. Bak bu soruyu bence Robert'a soralım. Artık Robert'ı alma saatimiz geldi çünkü ben kendisine yazıyorum Mehmet'in şimdi. İngilizcesi benden çok daha iyi. Robert'la biraz Mehmet sohbet edecek. Bir de şöyle bir durum da var. Tabii biz de hani bu işlere hocalarla başladık. Bizim de hocalarımız Hı oldu. hı. Mehmet'in de bildiğim kadarıyla değil mi Mehmet? Senin de
hocam. Tabii tabii. Benim çok uzun zamandan beri hocam. Sağ olsun orada çok keyifli eğitimler yaptık. Benim de hayatımda çığır açtı. Bir akşam onunla bayağı bir sohbet etmiştik. O zaman bir proje için Azerbaycan'a gidecektik onunla birlikte. Bundan 7-8 sene önce. O gün mesela hayatımda birçok şeyi değiştiren adamdır Robert. Evet. Evet değerli dostlar. Şimdi Robert'ı bağlıyoruz. Mehmet hocasıyla konuşacağız. Hadi bakalım, bu her zaman gelecek bir şans değil. Hello Robert, how are you? I'm good. Can you see me? No, you can't. No, I can't. I need to start the video. There we go. Yes, we see you. You can see me now. Yes, we see you. Okay, hope I look handsome. So, first of all, thank you so much for coming our live stream and send greetings to Scotland. How are you? Shirley Burley. Have burada berbat. Gerçekten. Ama benim Türkçe berbat. Böylece İngilizce lütfen. Tamam. Okay. Okay. How is everything, Robert? Good. Thank you very much. My life is always good. Perfect. I don't have time. Evet, gerçekten hayat çok iyi gidiyormuş arkadaşlar. Burada çeviriyi biraz ben üstleniyor olacağım. Sürçülisan edersem şimdiden affola diyorum değerli dostlara. So Robert, please tell yourself a little bit because our guests are watching us and they want to who you are. They want to know. Oh gosh. How long do they have? Kendinden biraz bahsedersen dedim arkadaşlar, bizi de daha iyi tanıması için. O da nereden başlayayım dedi. From your first school. From my first school. I went to school at a very early age. Yeah. But I've been involved in training now for 40 plus years. And it was a delightful accident because I trained as a systems analyst. And they said, Robert, you're good at communication. Why don't you teach communication skills to IT people? Benim diyor hikayem çok önceden başladı diyor. Yaklaşık 40 yıldır diyor. Bir IT specialistle tanışmıştım ve o senin bu iletişim becerilerini neden bu kişiler üstünde kullanmıyorsun diye sormuştu diyor. Yes. And it grew and grew and grew, as you know. And so now I've taught in over 100 different countries. I teach NLP, I teach psychotherapy, I teach leadership, and I just do an awful lot of traveling. But now I'm reached the stage of being semi-retired. But even then, I had a request this morning to speak in a conference in Turin in May, which I don't know whether we're going to be out of lockdown by then, but it's still very busy, busy for somebody that should be retired. Dünyanın birçok ülkesinde diyor çalışmalar yaptım diyor. NLP üstüne, koçluk üstüne, liderlik yetenekleri üstüne ve 100'ün üstünde ülkeden kişiyle çalıştım diyor. Artık yavaş yavaş kendimi emekliye ayırdım. Biraz da diyor hayatın tadını çıkarmak gibi diyor ama diyor yine böyle seminerlerde vesairelerde hep boy gösteriyorum diyor. Ve dünyanın dediğim gibi biraz önce birçok ülkesinde de çalışmalar yapmış bir profesyonelle birlikteyiz. Thank you so much Robert. Today we have a topic about leadership which you love it. I know a little bit about leadership, yes. Yeah. What would you like to know? What would you like to know? So, let me ask you, what is leadership for you? What kind of things you can use to describe about leadership? Leadership in its simplest form is showing the way. The management is planning the way. Leadership is showing the way. Do you want to translate that? Yes. Leadership yani liderlik arkadaşlar yolu göstermektir diyor.
Ama bunun haricinde de ekstra bir şey yok diyor liderlikte. Sadece yolu göstermektir diyor. Ama yönetmek diyor, managing o yola itmektir gibi bir tabirde kullanıyor. Yani bir lider olarak kendisinin en önemli tasvir ettiği şey sadece yolu göstermek. Okay. And the formula for being a successful leader is the same whether you're Ataturk or a good mother or a good business leader. The process is exactly the same. And if you understand the process, anybody can learn to be a great leader if they choose. Liderlik aslında diyor herkes için eşittir diyor, aynıdır diyor. Yani proses olarak baktığımızda bu işin süreci aynıdır diyor. Hani Atatürk'ten örnek veriyor. İşte iyi bir anne, iyi bir baba, hepsi bunların aslında aynı prosestir diyor. Sadece bu prosesi görmek yeterli ya da bu prosesi anlamak, ama bunun içinde en önemli şey bunu anlamayı seçmektir diyor. Yeah. So would your viewers like to know the process? What? I cannot hear you. Would your viewers like to know the process? Yes. To know, they would they? Yes. Ask them. Bu prosesi anlamak ister miyiz dedi. So, Robert, what kind of specialties that you see in a man or woman? What kind of specialties that you need to see to tell them leader? Okay, first of all, so 3 things you need. Yeah. The first one is to have a passion. Passion, tutku. Yes. A vision. Vision. Something you really believe in that is what you want to do. So if you think about it, Ataturk wanted to change Turkey. Mm-hmm. The mother wants the children to be the best, and the businessman wants to make the most profit. So you have to have that idea in your mind right from the start. Know what it is you want and have it in your mind, so you never ever lose sight of what is the mission. What is your purpose? What are you doing on this earth? Okay. Dedim ki bir kişiyi lider olarak tanımlamak için neye ihtiyaç duyarsın? Nedir dedim en önemli özellikler sana göre. Birincisi dedi tutku. Burada 3 tane şey var dedi. Birincisi tutku ve tutkulu olması gerekiyor dedi. İkincisi arkadaşlar vizyonu olması gerekiyor dedi. Üçüncüsü ne yapmayı istiyor dedi. Ve burada baktığımız zaman hani mesela Atatürk dedi Türkiye'yi değiştirmek istedi. Bir anne dedi çocuğunun en iyisi best olmasını ister. Bir iş adamı da en iyi iş adamı olmayı ister dedi. İşte en önemli şey gerçekten ne yapmak istediğin dedi. Yani bu hayattaki senin misyonun ne? Bu misyonla çünkü gerçek bir lider haline dönüşebilirsin dedi. Yes, Robert. Doğru. Doğru. Biraz Türkçe. Number two, you need to be self-motivated. You need to be able to influence yourself. So even on a day when things are not going well, you are still motivated. Your mission is strong enough to keep yourself motivated, and you need to have the skills to keep yourself motivated so that you can then get on with the mission. That's the second thing. Okay, let me ask you, if my mission is really strong, yes. I can keep my self-motivation easily? Much easier, but there will be bad days. But if you've got a really good mission that you believe in, that you know that's going to work and you're going to be of service to people, then that will naturally motivate you. But you've got to believe in the mission. That will keep you motivated, because even on the bad days, because you got that drive from number one, the mission, that keeps you going, because we all have days that are not as good as others. So keep yourself going. If you've got a great mission,
you know you're going somewhere. And that is what will keep your energy going, keep your passion going, keep things focused on where you need to go. Okay. Arkadaşlar en önemli özelliklerinden bir tanesi yine liderin bireysel motivasyonudur dedi ve bu bireysel motivasyonu özellikle en kötü dönemlerde gösterebilme becerisidir. Neden? Çünkü her şeyin kötü gittiği zamanda da eğer gerçekten önemli bir misyona sahipsen, yani bu misyona karşı bir tutkun varsa ve o tutkuyla birlikte ilerliyorsan o bireysel motivasyonu korumak çok daha kolaydır dedi. Ve aynı zamanda da değerli dostlar o bireysel motivasyonla bir liderin en önemli farkı diğerlerine göre baktığımızda her şeyin kötü gittiği zamanda ileri gitme becerisidir o bireysel motivasyonla alakalı dedi. Yeah. Okay, so step 3 is then easy. You have the mission, you are motivated. Now the third step, the key to the success is to motivate others. Just that's it, okay? Üçüncü step çok daha kolay dedi diğerlerine göre. Bir misyonun var ve bununla ilgili bireysel motivasyonun var ama üçüncü misyonda da başarı diğerlerini de motive edebiliyor olmalı dedi. And if you have the passion for the mission, you have the motivation for the mission, you can easily influence people because you are the leader and people will follow you if you have a passion and you have a vision that they want to join in with. Let me correct again. If you have passion and mission and if you have results about success, people will follow you? Yes, of course. Yes. You will naturally get results because of your passion. Okay. Yani arkadaşlar buradaki en önemli şey başarıyı yakaladığımız zamanda da insanlara tutkumuzu gösterip onlarla birlikte onları da motive edebiliyorsak o zaman gerçek lidere dönüşmeye başlıyoruz diyor. Ve insanları en önemli şey 3. stepte başarımızı göstererek, yani o uğurda tutkuyla bağlandığımız misyonumuzun ne olduğu hiç önemli değil. Bu hangi iş alanında, hangi şeyde ya da bireysel alanda hiç fark etmez. Misyonumuzun ne olduğunu gösterirsek değerli dostlar ve ona da tutkumuzu gösterirsek başarı zaten kaçınılmaz bir halde bizimle birlikte geliyor ve insanlar da bizi takip etmeye başlıyor. Okay. So, Robert, Yes. I think that while we are talking, something in my mind, I want to ask you, to be a great leader, what kind Yes. of trainings that I need? Well, okay. First of all, you need, if you think about those 3 levels, the first one is to be able to sort out your mission, to have a very clear goal. So to have some training in planning your goal, understanding what your goal is. If you have a product, understand your product. You get that really sorted out to start with. Don't go past go until you get that right. Okay? So, şöyle bir şey sordum arkadaşlar. Okay. That's just step 1. I'll talk about step 2 and 3 in a minute. Okay? Okay. Şöyle bir şey sordum arkadaşlar. Yani iyi bir lider olmak için ne tarz eğitimlerden geçmem gerekir dedim. Şimdi aklıma geldi dedim. O da öncelikle yaptığın işi çok iyi biliyor olman gerekir noktasından bir yorumda bulundu. Ve o işi en iyi aslında bizim biliyor olmamız gerekir noktasında bir yorumda bulundu. So in terms of then number 2 is understanding and getting some training about understanding how you are personally motivated. So understanding your values and your beliefs and making sure that they are in line with the mission. So to understand yourself. So some self-management is really important. So you understand yourself at stage 2. Burada da 2. stepte de kendimizi anlamakla alakalı eğitim programlarını aslında öneriyor. Çünkü
kendi inançlarımızı, kendi değerlerimizi keşfettiğimiz zaman bunları hem yönetebilir hem de değiştirebilir noktadayız değerli dostlar. O yüzden de en önemli şey bir liderin sahip olması gereken eğitimler noktasında kendimizi nasıl anlayacağımız ve kendi kendimizi nasıl yöneteceğimiz noktasında gelişim süreçlerimize hizmet eden eğitimler. Yes. And then step 3, now this is where you need probably a little bit more training because the natural drive comes from the beginning. Now we have to influence other people. So first of all, with influencing other people, you've got to understand how other people tick and how to build rapport with them. Üçüncü step de diyor, diğerlerini nasıl anlayacağımız ve onları nasıl anlamamız gerektiği noktasında da diyor çalışmalar ve eğitimler almamız gerekiyor diyor eğer iyi bir lider olmak istiyorsak. And then next you need to be able to put your ideas in a way that other people understand them. One person might understand one way, another person might understand another way. So when you're doing one-to-one, you need to have specialist skills there. And when you're doing one-to-many, that is different again. And they all need training to make sure that you can do one-to-one or one-to-many. Okay, let me correct. People have different skills about understanding, and you mean that there is not just one way to be success. There is many ways to be success, huh? There is one way, and that is the way the person you're talking to communicates. So there are as many ways out there as there are people. And that is the genius of leadership, being able to relate to everybody. And that can be done either one-to-one or one-to-many. Okay. İletişim becerilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor dedi en başında arkadaşlar. Ve bu iletişim becerilerinde mesela bir kişi bir yoldan anlarken öbürü başka bir yoldan anlayabilir. O yüzden bizim bunların hepsine hitap edebilecek noktada olmamız gerekir dedi. Ben de şunu sordum tekrar. Yani dedim burada herkes farklı olduğu için dedim başarıya giden yol sadece bir tane değil bir sürü olabilir değil mi dedim. Bu noktada başarıya giden yol bir tanedir dedi. Sadece karşımızdakini anlama becerisidir dedi. Ve onu motive edebilme becerisidir dedi. Ve bu noktada da en önemli şey aslında iletişim becerileri. Ki bizim işimizde de in network marketing, you know, the people range is so high. Sometimes housewives doing this business, sometimes professors. And if we want to be a leader, we have a really big and great communication skills. Sometimes we will explain our business to housewives, sometimes professor. Yeah. Precisely. That's why that part of the training is the most important part. It's all right having the mission, all right having the motivation, but getting the message over to people in their language, in their way is vitally important. Okay. Ben de dedim ki yani network marketing işi dedim sonuçta çok halka açık bir iş. Bazen bir ev hanımı, bazen bir profesörle görüşebiliyoruz ve bu yüzden de iletişim becerilerimizi çok yüksek tutmamız gerekiyor değil mi dedim. Evet dedi, tam olarak da zaten bu dedi. Çünkü herkesin kendine göre bir dili var. İşte o dili buluyor olmak önemli noktasında bir yorumda bulundu değerli dostlar. So, let me ask you another question. No, I haven't finished on the last one. Okay. We've built rapport, we've talked to people in their language. Now we need to read their body to see that they are understanding, so then we can lead into questions if we need to. Oh. Okay? Right? Sometimes words are not true that you mean. Body language telling's always truth. Yeah. So 7% the words, 38% the qualities of the voice, and 55% of communication is the body. So it's important that you can understand what's going on with the body, because the words are just 7%.
Evet arkadaşlar, tabii bir de iyi bir lider olmak için bazen kelimeler yeterli değil diyor. Kelimelerin arkasına saklanan mesajları görmek, yani vücut dilini çok iyi okuyabilmek gerekiyor diyor. Çünkü kelimeler sadece %7, body language yaklaşık %55'lik bir öneme sahip, yani vücut dili. Ve kelimeler yalan söylese bile insanların vücutları, vücut dilleri yalan söyleyemez. Okay. There's a lot more I could talk about influencing, but if you got another question, then fire away. Okay. So, I started my career, Yes. Robert, and I know something. I know products, I know compensation plan, I know company, everything I know. I Yeah. finished first thing. I know my business. Yes. And what is the main trick of managing team as a leader? Managing a team. Managing a team, yeah. Managing a team. Well, for a start, you really never ever want to have more than 10 people in a team. So you need to know all of them individually. If you look at any of the great leaders, they always had a team. Because with modern ways of doing business, one person on their own can't do it. You need to have a team. There needs to be a group cohesion, so everybody works together and that everybody trusts one another, that you know that you can talk to the boss and the boss will look after you, and know that whatever support you want is there. So the main job of the leader is to provide the support, not telling people what to do, but to provide the support. And people are okay, you translate that because Okay. Dedim ki arkadaşlar, şimdi ben kariyerime yeni başladım. Ürünlerimi çok iyi biliyorum, çözüm planını çok iyi biliyorum, şirketi çok iyi biliyorum, her şeyi çok iyi öğrendim. Peki ekibimi nasıl yöneteceğim dedim. Buradaki en önemli şey ekibin birbirine güveni noktasında ve aslında o güvenle birlikte herkesin birlikte çalışması olması gerekiyor dedi Robert. Bununla birlikte önemli bir şey söyledi. Burada değerli dostlar, altını çizmek istiyorum. Onlara ne yapacaklarını söylemeyin. Onlara sadece yolu gösterin dedi. And you need as a leader to remember that people are at different skill levels. And therefore you have to treat people at the skill level they're at. I'll say some more about it, but translate that to start with. Treat people? People, if you have a team, people will be at different levels. Yes. Their skill level will be different. Therefore, the way you treat people depends on their skill level. Okay. Ekibinizde diyor farklı levellerden, farklı seviyelerden insanlar olacaktır diyor. O yüzden bunlara uygun bir model bulmamız gerekiyor diyor. En önemli trik aslında bu. Çünkü çok üst düzey insanlar da olabilir, çok amatör insanlar da olabilir değerli dostlar ekiplerimizde. Yani yetenek farklılıkları da olabilir. Tabii yetenek farklılıkları da olabilir. So, for instance, if somebody is brand new to the team, they don't know what to do. So you have to tell them what to do. Then the next stage, as they get more confident, you coach them. As they become more confident and understand the products and services better, you then just simply support them. And then when somebody is really good, you simply delegate and they get on and do their own thing. Oh. So there are 4 stages. When somebody is new, you tell them. Birinci step onlara ne yapacağını söylemek. Second step is you coach people. Onlara koçluk yapmak, onlara baskı değil, yolu gösterebilmek. Third one is then when they're much further advanced, you just simply support them. They tell you what they're going to do and you just support them. Onlara destek olmak. Ama tabii supporting is not meaning doing their business, huh? They do it, but they just check in with you. They say, well, I'm going to do is blah, blah, blah. And you say, okay, that's fine. Maybe you would like to look at this, but it's not. They are starting to take ownership. Okay. Arkadaşlar, üçüncüsü onları desteklemek.
Ama bu desteklemek şu mu dedim, yani onların işini yapmamak değil mi dedim. Onları desteklemek, onlar kontrol için bize dönmeliler. Yani biz aslında onların yaptıklarını bize döndüklerinde check etmek için, kontrol etmek için evet, doğru, yanlış vesaire noktalarında yorumlayabiliriz. Onları desteklememiz. Fourth step. And that is when you say to somebody, you know how to do this, just go and do it. En sonunda da artık her şeyi biliyorsun, hadi yeter yap artık demek. So you can have all of those people in one team and you need all the 4 different styles of leadership to deal with the different levels that people are at. Okay. En önemli liderlik özellikleri zaten burada ortaya çıkıyor değerli dostlar. Çünkü çok farklı range'lerde, çok farklı seviyelerden insanlar ekiplerimizde olacak ve onlara göre bir model belirliyor olmamız lazım. I think that the right model is to create unique with unique communication skills and abilities for our team. Yes, you as a leader have to have the flexibility to fit with the skills of your team members and their abilities, so that you as a leader have to be pretty well trained at influencing and handling people. I see. Evet arkadaşlar, burada en önemli şey kişilerin yeteneklerine göre onlara çözüm önerileri bulup ve o çözüm önerilerinde onları motive edebiliyor olmak. So, one last question, Robert. After it we will give our surprise. Leader must be flexible or not? Sometimes people can fix this because you know, the leadership skills are really important, but sometimes people confused about it. To be flexi, I'm not leader. Right. What do you think? So what should a leader be? Yes, they should be flexible, but there are times as a leader you say, this is the way it's going to be. Mm-hmm. Because there are certain people you have to tell. The others you coach, the others you support, and the others you delegate. So you need to be flexible enough to be tough sometimes and gentle at other times. So it's a matter of being all things to all people, which is not an easy task, but that's the job of the leader, is that you are somebody that is totally approachable to any member of your team. Şimdi bazen tabii kafamızda karışıyor dedim arkadaşlar. Yani bir lider esnek olmalı mı noktasında. O da tabii ki de esnek olmalı dedi. Çünkü öncelikle onlara ne yapacağını söylüyorsunuz. Sonra koçluk yapıyorsunuz. Sonra onlara destek veriyorsunuz ve hadi yap diyorsunuz. Yani bu aslında en zor görevlerden bir tanesi dedi bir lider için. Çünkü gerçekten esnek bir yapıya sahip olmanız gerekiyor dedi. This flexibility makes us great leader and you know, if we are flexible, it makes us a patient, huh? There is a rule that the person with the greatest flexibility will have the biggest influence. Mm-hmm. That is the law from cybernetics, but it's a law of physics that says the person with the most flexibility will have the most effect on the system. So if you want to have the most effect on the system, you need to be flexible. Okay. İşte buradaki en önemli özellik arkadaşlar flexible, yani esnek olduğumuz zaman sistem üstündeki en önemli özelliğimizi aslında ortaya koyuyoruz ve tabii diğer insanlar üstünde de aslında en önemli özelliğimizi ortaya koyuyoruz. So, Robert, thank you for your time and this is really great conversation with you after many years. So, you know, we have a really big surprise to people. Okay, well, you get on with the surprise. Okay. Öncelikle arkadaşlar Robert'a bu bilgileri için teşekkürlerimizi sundum ve şimdi aslında yine yapacağımız bir noktada sürprizimiz vardı ve bu sürprize geçelim dedim. Robert da tamam dedi. So Robert,
about many times we have friendship between us and business friendship too. And you are my trainer, and I give my respect to you because you changed my life. In one day. I remember. Yeah, in one day. Because you know, the changing is in the moment. The other period is adaptation. Yeah. Bir dakika, bu büyülü bir an. Mehmet'in her zaman arkadaşlar birisine şöyle çevireyim. Mehmet dedi ki benim dedi hayatımı değiştiren kişilerden bir tanesi dedi. Çok önemli bir an yaşıyoruz. Mehmet bunu herkese söylemez. Robert'a onu bir ilet lütfen. Evet, aynen bunu söyledim Göktürk abi. Robert'a saygılarımı da sundum. Evet. Ve o da dedi hani bir günde değişti değil mi dedi. Ben de çok açık söylemek gerekirse değerli dostlar, şöyle söyleyeyim, şunu ifade ettim ona. Değişim bir anda olur, geri kalanı adaptasyondur noktasında dedim. O da kesinlikle dedi. Bu arada yorumlarda arkadaşlar bazı kişiler ne oluyor anlayamadım demişler. Onlara da bir cevap vermek adına arkadaşlar bugün çok önemli yurt dışından bir misafirimizle birlikte bir canlı yayın açtık. Ve bu canlı yayında liderlik kavramını konuştuk. Siz de lider olmayı düşünüyorsanız bu canlı yayını tekrar izlersiniz ve hayatınızda belki bir şeyler değişir. Bilmiyorum, değiştirmek isterseniz ya da değiştirmeyi tercih ederseniz. So Robert, we have, as I said before, we have really good friendship with many years, and until now we keep in touch always, and I call you, you call me, and we didn't lose our connection. And now we made a fantastic project with you, huh? Correct. Yes, Dora. Şimdiye kadar keyifli bir arkadaşlığımız olduğu, hiçbir şekilde kopmadık birbirimizden vesaire dedim ve şimdi de yeni bir projeye başladık dedim. You created really big organization around the world and you have many accreditations in your company, Robert. And that's right. I think that is the time to publish our agreement with you. And we are working with you in our training programs, huh? Yeah! So, evet değerli dostlar, Robert'la uzun zamandır olan arkadaşlığımızı artık önemli bir noktaya da taşıdık. Biraz önce de kendisiyle kutladığımız şey, artık Kafamda Bişey Var platformunun vereceği, Göktürk hocamla benim, ileride de başka eğitmen dostlarımızın da olacağı platformların sertifikaları tamamen uluslararası geçerli olup İngiltere'den geliyor olacak değerli dostlar. Evet, network marketing konusuna ve diğer konulara ayrı bir boyut katacak bu şekilde. Ben şeyi de merak ediyorum Mehmet, onu da sevgili Robert'a bir sorarsak, bu tarz sertifikasyonları dünyada uzun yıllardır veriyor kendisi. Bunlarla ilişkili bizi biraz bilgilendirirse çok mutlu oluruz bu konuyla. Robert, we published this surprise to our friends, and Göktürk want you to explain these kind of accreditations around the world, many years works. And this accreditation, what is the meaning of the people that the certificate comes from you? So we are a certification body. So we give certification, but they must be against criteria. So people have to pass the exams to do it, and then we give our seal of approval, and I sign the certificates and stamp them. But they must pass their exams to do it. We don't just give away pieces of paper. It is we accredit people. Yeah. Birincisi, this is the first step, Robert. And yes. Birincisi arkadaşlar, Göktürk hocamın sorusuna istinaden öncelikle eğitimi tamamlamak değil, bir de tabii bunun sınavlarından geçmek gerekecek noktasına önemli bir tespitte bulundu. Ve bu sınavdan geçip başarılı olan, tercih edip başarılı olan arkadaşlarımıza tabii ki de sertifikaları benim tarafımdan gelecek dedi.
And then, Robert, I took this certificate. Right. What I have. What certificate do you have? Well, you are one of my trainers. You are on my website. Well, you will be on my new website because we're having a new website done at the moment, which is an all singing and dancing website. You will be one of my trainers on that. So you will be a certified treacle trainer. İlerleyen dönemde bu tarz sertifikaları tamamladıkça uluslararası organizasyonlarda eğitmen olma hakkına kadar gider bu iş dedi arkadaşlar. Benim kendi web sayfamda da eğitmen olarak da kendi kurduğum organizasyonumda eğitmen olarak da yer alabilirsiniz dedi. So and when I show this certificate to my team, Right. Yes. This is really important thing, Robert. It is only as valuable as what the work you've put into it. And there are lots of organizations that will give you a piece of paper. A piece of paper that comes from us must be tested. You must have done an exam. You must have done proper training. It's not just, a piece of paper. Yeah. You earn it. Okay. Sertifikaya genel bir bakış açısı olarak eğer diyor hani hakkını vermezsek ki bunun işte eğitim süreci, sınavları vesaireleri, sertifikalar diyor sadece bir kağıt parçasıdır. Ama hakkını verirsek bizim değerimizi arttıracak en önemli çalışmalardır arkadaşlar. And in some parts of the world you will get a piece of paper because they will do that. But in the UK that's not the way we work. So, I couldn't understand. So, in some parts of the world, they will just give you a piece of paper. Yeah. In the UK, we don't work that way. It's entirely different here. If you get accreditation from UK, it means something. Yeah. Dünyanın birçok yerinde farklı çalışma stilleri var ve insanlar bu şekilde sertifikalar veriyor diyor ama biz diyor İngiltere'de böyle çalışmıyoruz diyor. Hakkını veren kişiler bunu alabiliyor diyor ve of course we will make an examination with our students and after it we will check their results all together, Robert. And then we will give the certification because the certified in, for example, coaching in NLP for network marketers. This is the specific program which we will create. And this gives the abilities and skills to use in their business, Yeah, that's right. Yeah. Network marketing uzmanları için NLP, network marketing uzmanları için koçluk gibi sertifika, özel sertifika programları noktasında ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de bu noktada da değerimizi arttırıyor olacağız hep birlikte ve bu önemli bir adım olacak hakkını verecek veya hakkını veren arkadaşlarımız için. Robert, our friends are writing on the comments and they feel excited about this because this is they should be excited. Yeah, this is really good surprise. Thank you so much for this business partnership altogether. And now you have another meeting. We finished our time with you. And I think that you will join in 10 minutes to another meeting. Well, I'm joining another meeting at 8 o'clock, and it's 1 minute 8 o'clock in the UK. We have not too much time. Okay. No, Thank you so much. Okay, bye-bye for now. So, Robert, güle güle. Yeah, görüşürüz. Super. Bye-bye. Now you're going to cut me out, leave. There we go. Yeah. Evet. Harikaydı. Türkiye'de yeni Mehmet B2 başlatıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalarda böyleydi. Seni de hocamla birlikte görmek, hani o tarihi anında yaşamış olmak. Çok duygulandım oğlum. Yani şey var, o zamanlar bundan 8 sene önce falandı. Bayağı da kötü bir dönemimdi.
İşte hani herkesin hayatında olan o kalp çizgisinde dipte olduğum dönemdi. Bir akşam Robert sağ olsun İstanbul'a gelmişti. Bir davet etmiştim onu ve bayağı güzel işler yapmıştık. O zaman böyle sabaha kadar konuştuk onunla ve açıkçası gerçekten hayatımı değiştirmişti ve biraz önce ona da söylediğim gibi yani değişim bir anda olur arkadaşlar. Geri kalanı adaptasyondur. Robert da benim hayatımda önemli figürlerden bir tanesiydi ve açıkçası ben çok heyecanlıyım. Niye? Çünkü hocamla birlikte çalışıyorum. Annemle de birlikte çalışmış bir profesyonelim aynı şirkette. 30 sene anne dedim, 30 sene sonunda Betül Hanım'a dönmüştü. Çok enteresandı. Benim böyle hayatımda değişik değişik anılar var. İnşallah çok keyifli, güzel işlere imza atacağız. Zaten online programlar, aynı zamanda sınıf içi programlar, işte pandemi izin vermeye başladıkça Robert'ı getireceğimiz çalışmalar ve açıkçası dünyadan birçok farklı noktada da profesyonelle çalışma fırsatını yakalayacağız hep birlikte. Şöyle küçük bir açıklama yapalım. Şimdi tabii ki bu aslında Robert tabii ki çok mütevazi davrandı yaptığı konuşmalar içerisinde. Kişisel gelişim ve psikoloji alanında vesaire 40 yıllık bir geçmişi olan bir kişiden bahsediyoruz. Hani bu NLP vesaire gibi şeylerin kurucularıyla arkadaş olan yaş grubunda olan bir kişiden bahsediyoruz. Ve böyle bir eğitim kurumundan bu iletişimleri kurarak siz değerli arkadaşlarımıza yapacağımız hem online sertifikalar yani Zoom'larla iletişimle yapılacak olan sertifikasyon programlarında hem de aynı zamanda işte sınıf içi dediğimiz, school dediğimiz okullarda yapacağımız çalışmalarda çeşitli konularda sertifikasyon programlarını hocamla vereceğiz. Şeyi merak etmeyin, hani manueller Türkçe olacak. Biz onları zaten size o eğitimleri Türkçe vereceğiz. Hani ben bunu İngilizce nasıl yaparım vesaire gibi endişelere kimse kapılmasın. Bu işler Türkçe olarak yapılacak. İşte biz biraz Mehmet'le çalışıyor olacağız. Yine aynı şey oluyor Mehmet. Biz bu eğitim programlarının akreditasyon bölümlerinde sizlere o desteği veriyor olacağız. Bakalım aslında hani bu muhabbet canlıları meselesinde bugün böyle bir güzel ve keyifli bir haber vermek istedik öncelikle. Bundan sonraki yayınlarımızda da hem Türkiye'den hem dünyadan önemli konukları ağırlayacağız ve sizlere sadece çevrenizdeki liderlerden alacağınız bilgilerle değil, yani dünyayı açarak, dünya vizyonunu size göstererek farklı farklı liderlerle yapacağımız çalışmalarda da muhabbet canlılarında birlikte olacağız. Bunun dışında da çok güzel işte o sertifikasyon programlarında da güzel çalışmalar yapacağız. Mesela buyurun. Küçük bir sürpriz daha verelim. Aslında bugün hem eğitim hem sürpriz oldu abi. Yani liderlik konusunda Robert'ın da fikirlerini almak çok önemliydi. Çünkü dünyada 100'ün üstünde ülkesinde birçok lider yetiştirmiş bir profesyonel. Kendisi de dedi artık yavaş yavaş emekliliğe hazırlanıyordum dedi. Tuttuk kolundan adamı emekli etmemek için uğraşıyoruz. Ama önemli bir değer. Gerçekten klinik psikoloji alanında çalışmaları olan İngiltere psikolojik danışmanlık servislerinde akreditasyonları olan ve dünya çapında birçok farklı asosyasyonda aktif görev almış bir profesyonel. Zamanla yavaş yavaş zaten onu daha çok tanırız. Bununla birlikte bir canlı yayınımıza da şöyle bir sürprizde daha bulunabiliriz. Network marketing sektöründe uluslararası bir magazin, derginin CEO'su katılacak. O da çok güzel bir sohbet olacak. Yine ve network marketing sektörünü tartışacağız çok büyük ihtimalle. Onunla görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi Türkiye'den değerli eğitmen dostlarımız katılacak. Farklı sektörlerden arkadaşlarımız katılacak. Çünkü aslında hepimizin en büyük gayesi tecrübeleri paylaşmak. Hayatta en önemli bilgiyi getiren şey tecrübe. Doğru mu hocam? Tecrübe çok önemli. Dediğim gibi hani ben bundan 2 yıl evvelki yayınımda bir şey söylemiştim. Zannediliyor ki network marketing sadece yan komşuyla yapılan bir iş hani modeli. Hani yan komşu saat. Bak saat çok önemli. Saati unutma. Saat önemli abi. Saat önemli. Bak söyleyeceğim. Bundan sonra köyde duvar saatiyle geleceğim. Bak bir tane. Böyle bir şey geleceğim. Yani
dünyada bu iş nasıl yapılıyor biz kendi dostlarımıza, arkadaşlarımıza göstermek istiyoruz. Yani evet, çok önemli bir magazin dergisinin dünyada tanıdığınız ve tanınmadığınız bir sürü top lideri direkt tanıyan, yani ulusal söylemiyorum bunu, uluslararası, yani sadece böyle posterlerden ya da şeylerden işte Facebook, sosyal medyalarından gördüğünüz kişilerle iletişimi olan bir kişiyi Mehmet davet edecek. Ve bu iş dünyada nasıl yapılıyor konuşacağız. Belki bize dünyanın kapılarının açılmasında da yol göstereceğine inandığımız birileri. Daha çok sürpriz isimler var. Türkiye'den çok önemli satış pazarlama alanında ödüllü arkadaşlarımız var. Farklı sektörlerde sunuculuk yapan arkadaşlarımız var. Diksiyon, belki iletişim konuşacağız onlarla. Yani, bu anlamda bu yayınları takip etmeniz sadece bizlerle ilgili değil, sizlerin bir şeyleri edinmesi ve kazanması için ben çok değerli olacağını düşünüyorum. Ve bu anlamda belki de işte bu sertifikasyon süreçleri de ilerlerken kendinize de başka şeyler katacaksınız. Biz de hocalar olarak buna destek vereceğiz. Pandemi süreci izin verdiği noktadan sonra bir sürü okullar yapacağız şimdi. Yapılacak, liderlerin de yapacağı okullar var. Bilmiyorum Mehmet, Robert'la konuşup bu sertifikasyon süreçlerini acaba o okullarda da yapacağımız çalışmalara taşıyabilir miyiz? Hani böyle bir şey de senden rica edebiliriz. Büyük ihtimalle program içeriklerini uzun zamandır çalıştığımız, gönderdiğimiz program içerikleri üstüne bazı eklemeler yaparak olabilir. Bu arada yorumlarda arkadaşlar işte bu eğitimler vesaireler ne zaman olacak diye yorumlar gördüm. Şu an ekranda internet linkimizi veriyorum. Bu sayfayı takip ederseniz zaten orada birçok bilgiyi paylaşıyor olacağız. Ayrıca yorumlarda dikkatimi çekti. Yaş kaç falan diye iki arkadaş tanışmaya çalışmışlar. Ben onu gördüm, yani tanıştırmak istedim ama şimdi işim gücüm var. Onunla ilgilenemedim. Hani bana yazsana, Instagram'ımı bul falan filan gibi çok böyle keyifli, orada da başka bir dünya dönüyordu. Evet, Belki yaşta yani bunlar olur, normal şeyler ama hani burası arkadaşlar onun yeri değil. Hani aynen. Yani öyle bir misyonumuz olur mu bilmiyorum ileride. Kafamda bir şey var, evlilik programı falan gibi. Yani kafamda bir şey var, yuvanızı yapıyoruz falan gibi bir şey. Şimdi evet, Medine ablanın... liderlikle bitirelim istersen Mehmet Hocam. Hani Robert'ın dediği şeyler üzerinden tutkuyu çok önemli gördü. Yeteneklerin geliştirilmesi meselesini arkadaşlar da inşallah yazmışlardır bunları. Yeteneklerin geliştirilmesini çok önemli gördü ve insanları sadece dinleyin, hani onlara baskı kurmayın dedi. Bizim Türkiye'de en çok yapılan şeylerden bir tanesi, biliyorsun, ben lidersem ben ne diyorsam o olur şeklinde bir çalışma var. İşte demin dediğimiz o empati yeteneği dediğimiz meselenin gelişim sürecinin arttırılmasıyla bunlar da yavaş yavaş ortadan kalkacaktır. Bizim öğrencilerimiz artık uluslararası sertifikasyonlara sahip öğrenciler olacaklar. Ben bundan çok mutluyum açıkçası. Evet. Kafamda bir şey varı takip ettiğiniz sürece eğitimlerden muhtemelen bir tanesi hakikaten bu liderlik konusu olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu işin başlangıcında çok değerli bir konu. Lideri tanımak, görmek, ekibimizde bir lider var, olacak birisi varsa bunu hissetmek vesaire gibi durumlar var. Yani bunları da gerçekten yaşamak ve yaşatmak gerekecek. Sen ama bir şeyi şeyden mi söyledin, ağzından mı kaçırdın bilmiyorum ama hani network marketing için NLP koçluk eğitimleri falan filan bir şeyler daha söyledin. Valla ben ağzımdan kaçırmadım. Robert söyledi NLP koçluk diye. Aslında ben çok söylemeyi planlamıyordum. O güzel programları başka bir günün sürprizi olarak yaptım ama herhalde Robert çok heyecanlandı bu sefer. Çünkü gerçekten hani hayatını bu işlere adamış bir profesyonel olunca hani bu kavramlar onun için çocuğu gibi ve birçok insanın hayatını değiştiren önemli insanlardan bir tanesi. Değerli dostlar, bir kayıt şartı yok. Kayıtlarla veya işte eğitim programlarını şu anda ekranda gördüğünüz internet sitesinden zaten takip ediyor olabilirsiniz.
Orada yavaş yavaş eğitim programlarının içerikleri, saatleri vesaireleri hepsi yayınlanmaya başlayacak. Büyük bir Ve bölümü olacak ilk etapta. Değil mi hocam? Efendim? Büyük bir bölümü ilk etapta Zoom eğitimleri olarak olacak pandemi nedeniyle. Daha sonra tabii bunları eğer pandemi izin verdiği sürece sınıf ortamına da taşıyacağız. Bunlarla ilgili bütün bilgileri kafamda bir şey var.com adresinden sizlerle paylaşıyor olacağız. Sosyal medyadan, Instagram'da bizi nereden bulabiliyorsanız ekleyin lütfen şu anda. Hani bizleri de kendi Instagram'larımızı Mehmet Hoca'yı beğenip bir şekilde böyle bir şey oluşuyorsa hem sizlerin hem ekiplerinizin mutlaka haberi olacaktır. Ben bu anlamda benim için çok keyifli bir gece oldu. Yeni bir şeye başladığımı hissediyorum yeniden. Hani ben çok heyecanlanmam biliyorsun kolay kolay. Yeniden bir şeye başladığımı hissediyorum. İnşallah sizlerle de bu keyifli zamanları hep birlikte paylaşacağız diye düşünüyorum. Kapatıyor muyuz? Ne diyorsun? Evet, yavaş yavaş kapatalım abi. Tamam, ben son sözlerimi o zaman söyleyeyim. Her zamanki gibi kapatmak istiyorum. Ama önce seni de özledim. Bir gelsen iyi olur. Bunu da böyle bir parantezle söyleyeyim. Geleceğim. Instagram storiesinde uçak emojisi gördüğün gün oraya geliyorum, merak etme. Eyvallah. Şöyle kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar, her zaman cebinizden para, kalbinizden sevgi ve merhamet, zihninizden taze fikirler eksik olmasın. Açılmamış kanatların büyüklüğü belli değildir. Şimdi yepyeni kanatlar açma zamanı. Bizi takipte kalın. Israrla sorularınızı her zaman her yerden yanıtlıyoruz. Bu soruları da sormaktan vazgeçmezseniz biz de cevaplamaktan vazgeçmeyeceğiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Sağ olun. Evet değerli dostlar, yine keyifli bir yayınla birlikteydik. Bugünün en önemli şeylerinden bir tanesi kol saatiydi. Ondan sonra Robert'tı. Kol saatini unutmayın. Çünkü kol saatinizin büyüklüğü arttıkça liderlik seviyeniz de artıyor olacak. Ben de her zaman Göktürk hocamın dediği gibi cümlelerim hep kapanışta aynıdır. Oscar Wilde'ın bir sözü vardır arkadaşlar. Hep onu söylemeyi severim. Sizi değersiz hissettiren herkese hayatınızdan çıkarın. Çünkü esas değer sizsiniz değerli dostlar. Siz olmazsanız sizin hayatınızda kimse olmaz. Ve kendinize değer vermeye bu andan, bu saniyeden itibaren başlayıp kendi gerçekliğinizin farkına varmak için çalışmalarınızı yapın. Gerçek liderlik zaten ondan sonra ortaya çıkacaktır. Hepimize keyifli akşamlar. Benim için artık gece saat 2'yi çeyrek geçiyor. Umuyorum yeni yayınlarda uluslararası bağlantılarla birlikte hep beraber devam ediyor olacağız. Yorumlarınızı Kafamda Bişey Var'ın Telegram kanalında paylaşırsanız sevinirim değerli dostlar bu yayından sonrasında. Hepinize şimdilik iyi geceler ve keyifli, mutlu, biraz da tabii pandemiden dolayı evde geçireceğiz ama iyi hafta sonları arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.